Herkese selamlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyoruz. 16 Ağustos 2025 Cumartesi akşamından, evet bugün yine Orion UFO Araştırma Merkezi Başkanı sevgili Kuzey Atacan'la yine birlikteyiz. Çünkü gerçekten gündemler yine çok yoğun. Kuzey hocamız da böyle programlara katılıyor. Ben de dedim ki böyle çok gündemler yoğunken programları yoğunlaşmadan ben de dedim hocamla güzel bir program akışı içerisinde olalım. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Nasılsınız Füsun Hanım? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? İyisiniz? Görüşmek Ben de iyiyim. Sizlerle beraberken daha iyi oldum. Teşekkür ederiz. Evet, Kuzey hocamla en son 28 Haziran'da bir program yapmıştık. Evet, yani bugün özellikle böyle gökyüzü gerçekten binlerce yıldır insanlığın en büyük merakı. Kuzey hocam. Bazen bir yıldız saymasında dilek tutarız, bazen bir gezegenin hizalanışında, özellikle işte şu aralar gerçekten gökyüzü çok sert, karışık, kaderimizin şekillendiğini hissederiz. Ama bugün burada özellikle yani bırakın masalsı gökyüzünün ardında gerçeğe daha yakından bakacağız. Bugünkü konumuz Atlas 31 ve yani uzaylılar, temasçılar. Hocam da bu konuda gerçekten bilgi sahibi ve donanımlı olduğu için evrenin derinliklerinden gelen bilgilerin ve NASA'nın nasıl kayıt altına alındığı ve sırların ve yıllardır insanlıkla temas kuran yıldız uygarlıklarının izlerini konuşacağız hocam. Evet, Kuzey hocam da bir Orion araştırmacısı ve bunun yanında araştırma merkezi başkanı Kuzey Atacan hocamız. Ayrıca temasçı ve yazar, birçok da kitaplar da yazdı bu konuyla ilgili. Yıllardır hem gökyüzü gözlemleriyle hem de birebir yaşamış olduğu deneyimlerle bizleri gerçekten evrenin bilinmeyen kapılarına doğru açacağız. Bu gece hocamla, Kuzey hocamla birlikteyiz. Evet hocam, yani bu son günlerde özellikle sizler de programa çıktınız, birçok programa çıktınız. 31 Atlas, CNN Türk'te ve birçok kanallarda, ulusal kanallarda çıktı. Sizler de öyle YouTube'da programlara çıktınız. Yani bu 31 Atlas nedir ve gerçekten yıldızlar arasındaki sayılmasının sebebi nedir hocam? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Yakın zamanda Güneş sistemimize dış uzaydan 3 farklı cisim girdi. Yani bunlar yabancı cisimler. Interstellar dediğimiz Güneş sistemimize giren yabancı cisimler. Evet. Bunlardan ilki 2017 yılında Güneş sistemimize giriş yaptı. Arkasından 2019 yılında bir başka cisim giriş yaptı. Ve 2025 yılında da, ki bugün konusunu açacağımız konuda zaten 3I Atlas olarak adlandırdığımız cisim. Evet. Bunlar dediğim gibi bizim Güneş sistemimiz dışından gelen kozmik yolcular. Kimilerine göre asteroid, kimilerine göre dünya dışı uzay araçları. Anladım. Evet hocam, gerçekten de yani böyle şeyde de bakınca ben haberlerde de böyle bir asteroid gibi de gözüküyor, uzay aracı gibi de gözüküyor. Evet hocam, hiperbolik yörünge ne demektir? Yani bu kuyruklu yıldız için neden önemli? Birçok gökyüzünde gerçekten yıldızlar var, asteroidler var, sabit yıldızlar var. Ben de astrolojinin içerisinde olduğum için. Tabii bizim de ilgi alanımıza giriyor. Aslında herkesi birebir ilgilendiren bir konu da. Evet, bu konuyla ilgili sizden açıklama istiyorum. Önce şöyle de söyleyeyim. Standart, NASA'nın olsun, gökbilimcilerin olsun bir takım standart gök cisimleri var. Bunlar hepsi raporlanmış. Bir takım özelliklere ve konvansiyonel özelliklere göre sınıflandırılmışlardır. Mesela bu asteroid dediğimiz cisimler bir buz kütlesi veya arkasına metaller bırakarak hareket ederler. Ama işte bu atmosferimize giren 3 cisimden ikisi tanımlanamadı. Bu asteroid görseline uymuyorlar, tanımlamasına uymuyorlar. Öncelikle bunu belirteyim. Bunlardan bir tanesi var işte yakın zamanda gelip de 2019 yılında Borisov isminde 30 Ağustos tarihinde Güneş sistemimize giriş yapmış. Bu da muammalı bir cisimdi ama daha sonra bunun bir kuyruklu yıldız, bir asteroid olduğu tespit edildi. Fakat 2017 ve 2025 yıllarında tespit edilen 2 tane devasa gök cisminin menşei henüz açıklanabilmiş değil.
Şimdi öncelikle şu cisimlerden biraz bahsedelim. Sonra hiperbolik yörüngeye gireceğiz. Tamam hocam. Şimdi bu bahsettiğimiz cisimler öncelikle güneş sistemimizin dışından geliyorlar. Yani kendi güneş sistemimiz içerisinde bulunan cisimler değiller. Hı hı. Ve bunların her birisi devasa boyutlara ve devasa hızlara sahipler. Yani bilinen gök cisimlerinin çok çok üstünde hızlar kat edebiliyorlar. Mesela bu Atlas, yani I Atlas ya da 3I Atlas olarak adlandırılan gök cisminin özelliği kendine ait bir yörünge taşıması. Yani bizim hiperbolik yörünge dediğimiz olay da şudur. Her gök cisminin, yani uzayda bir kütlesi olan bir gök cisminin bir manyetik alanı, bir çekim alanı vardır. Ve evet, buradan geçen cisimler bu gezegenin eliptik yörüngesine takılırlar. Çünkü manyetik alanları ve çekim kuvvetleri çok güçlü olduğunda dışarıdan gelen herhangi bir nesneyi kendi yörüngesine alır ve belli bir ivmeyle, hızla onu sabitler ya da belli bir sürüklemeye başlar, yani bir yerden bir yere. Fakat bu görmüş olduğumuz işte 3I Atlas adını verdiğimiz cisim hiçbir şekilde bu tanımlara uymuyor. Yani arkasına ne bir asteroid gibi, meteor gibi, herhangi bir gök cismi gibi toz bulutu bırakıyor, ne bir su partikülü bırakıyor, evet, ne bir kayaç, ne bir lamba parçası bırakmıyor. Daha önce gelenlerde vardı bu. Özellikle bunu rejimizden de bir rica edersek, bu görüntüyü siz atmıştınız bunu evet, mail yoluyla. Bunu bir mümkünse bir şey yapabilir miyiz, görebilir miyiz? Hem Kuzey Hocam da bunu anlatırken görüntü de ekrana gelsin. Bununla evet, özellikle rejimiz eğer ki bizi duyuyorsa. Ben anlatmaya devam edeyim o zaman. Tamam, tamamdır. Görüntüler gelene kadar. Dediğim gibi bu cisimlerin her birisi bir yerden bir yere sürüklenirken mutlaka üzerindeki partikülleri gerisinde bırakıyorlar. Bazen bu kuyruk şeklinde, bazen bir su buharı şeklinde veya işte ateş moduna geçerekten, çünkü biliyorsunuz asteroidler belli bir yere gittikten sonra yanmaya başlıyorlar. Belli bir ivme ve sıcaklığa ulaşıyorlar ve parçalanmaya başlıyorlar. Fakat işte bu 3I Atlas adını verdiğimiz cisim ve Oumuamua adı verilen cisim, evet, 2017'de gözlemlenen cisim, bunlar bizim bildiğimiz göksel sınıflandırılmış objelere hiç benzemiyor. Arkalarına iz bırakmadıkları gibi yanından geçmiş oldukları gök cisimlerinde de tam tersine yörüngelerine takılmıyorlar. Başına buyruk hareket ediyorlar. Belli bir yerden sonra bir hız ve ivme kazanıp istedikleri zaman uzaklaşabiliyorlar. Çünkü 3I Atlas daha öncesinde bir yörünge izleri ve gezegenlerin çok yakınından geçti. Mars'tan tutun da Güneş'e kadar. Fakat hiçbirinin Güneş, yani bakın hani Mars'ı geçiyorum, Güneş'in yörüngesine bile, çekim kuvvetine bile kapılmadı. Yani şu ana kadar yanmış olması, parçalar ayrılması, belki partiküllerin ayrılması gerekiyordu ama bu cisim direkt manevra yaparaktan Güneş'in önünde sanki bir itici güç varmışçasına arkasında direkt uzaklaşarak önünden geçip gitti. Anladım hocam. Peki Atlas İstasyonu bu cismi nasıl tespit etti? Yani NASA'dan olan haberler zaten CNN'de, BBC'de filan da bunlar yayınlandı, evet, hocam. İlk defa 2025 yılında ilk defa işte 1 Temmuz tarihinde Şili'deki gözlem evleri tarafından öncelikle bu cisim tespit ediliyor. Evet. Bunun bir asteroid olabileceği üzerine duruyorlar. Fakat dediğim gibi yapmış olduğu bir takım, göstermiş olduğu farklılıklar bu cismin normal asteroid sınıfında olmadığını gösteriyor. Zaten işte dikkatler burada çekiliyor. Yani aşırı derecede hızlı olması, belli bir yörüngede seyretmesi, kendi kafasına göre gezegenlerin yanından geçerken herhangi bir çekime kapılmaması ve biçimi çok enteresandır. Yani nereden bakarsanız 15 kilometrelik bir büyüklüğe sahip. Bakın 15 kilometre diyorum. Bu bizim yaklaşık 65 milyon yıl önce dinozorları yok eden asteroidden neredeyse 3 kat daha büyük bir cisimden bahsediyoruz. Ve bu cisim kafasına göre başına buyruk hareket ediyor. Tıpkı Oumuamua gibi. Sonra arkasından Hawaii'deki ve Afrika'daki gözlem evleri bunu tespit ediyorlar. Aynı cismi tespit ediyorlar. Daha sonra bunlar tabii küçük gözlem evleri tarafından tespit ediliyor. Gezegen araştırma merkezleri var. Bunlar tarafından da tespit ediliyor. Sonra NASA'ya rapor ediliyor. Ve NASA da bunu gözlemlemeye başlıyor bu cismi. Ve gerçekten dediğim gibi bizim standart gök cisimlerine uymadığını onlar da yapıyorlar, tespit ediyorlar. Evet hocam. Ben de rejimize yapıyorum da o görüntü özellikle ekrana gelsin. Kuzey hocam dün özellikle mail yoluyla attı. Siz de attınız ama değil mi Cem Bey'e? Evet, ben kendine gönderdim. Cem Bey'e gönderdim görüntüyü. Evet hocam, özellikle Atlas hızının
saatte böyle 58 kilometre bilimsel olarak ne anlama geldiğini nasıl yorumluyorsunuz? Zaten şöyle söyleyeyim, yani Atlas'ın tespit edilmiş sabit bir hızı yok. Yani bir yavaşlıyor, bir süratleniyor ama en hızlı haliyle 240 bin kilometre hızla tespit ediliyor. Bakın 50 bin değil, 100 bin değil. 240 bin kilometre hızla hareket ettiği tespit edilmiş. İnanılmaz. Ve bu cisim daha sonra inceleniyor. Tabii gökbilimciler tarafından rapor edildiği bütün detaylarına bakılıyor. Etrafında bir buhar yüzmesi tarzında bir şey var. Ama bu gerçekten atmosferden geçerken ya da güneş ve bir takım gezegenlerin manyetik alanından geçerken bir yanmadan mı kaynaklanıyor? Yoksa bir nevi güneş paneli gibi güneşten ve bir takım yerlerden enerji emmek amacıyla yapılmış paneller mi? Bunların yansıması mı? Bu hala tartışma konusu şu an NASA'da. Gerçekten yani, de öyle bir tartışma konusu. Bizim bugün uzayda biliyorsunuz yelkenli adını verdiğimiz bir takım uzay cisimlerimiz var. Kendimizi fırlattığı. İşte güneş panelleriyle hareket eden cisimler var. İşte bu 3I Atlas'ın da aynı benzer bir sistemle hareket ettiği düşünüyor. Yani etrafından almış olduğu güneşten enerjiyle, işte oradaki ışımalarla ya da manyetik alanlarla beslendiği ve bu şekilde süratini istediği zaman arttırıp istediği zaman enerjiyi depolayabildiği söyleniyor. Dış kabuğuna baktıkları zaman da bu yansıma ve buhar olayı gibi görünen o halenin dışında bildiğimiz standart bir kayaya benziyor. Meteor gibi gözüküyor. Ama daha sonra NASA'nın çok detaylı yapmış olduğu ki bu cismi tespit eden zaten gök cisimlerini tespit eden radar istasyonları 1.4 milyar piksellik kameralarla bu cismi inceliyorlar çok yakında. Ve cismin metalik bir yapısı olabileceğine kanaat getiriyorlar. Çünkü hem ışığı yansıttığı gibi hem de bazı yerlerine farklı enerji dağılımları söz konusu. Şu an bu çok açıklanmıyor ama cismin içinde çalışan bir mekanizma olabileceği, hatta itici bir propulsiyon ateşleme sisteminin olabileceği bunlar konuşuluyor. Dediğim gibi bu cisim tamamen meteor kılığına girmiş bir uzay gemisidir diyorlar şu an. NASA yetkilileri de bunu tartışıyor. Siz ne düşünüyorsunuz hocam bu konuyla ilgili? Yani ben açık açık bunun bir uzay gemisi olabileceğini düşünüyorum. Neden derseniz 1969 yılında biliyorsunuz Ay'a en son uçuş yapıldı. Yani bize söylenen buydu 1969 yılında. Apollo uçuşlarının en sonuncusuydu. Fakat daha sonra 1976 yılında Apollo 20 uçuşu adı altında gizli bir misyonu yürütüldüğünü öğreniyoruz. Bunlar gizliliği kaldırılan belgelerdir var. Sızan belgelerde de zaten mevcuttur. Biz bunları söylüyoruz yıllardır. Ayın yüzeyinde de yaklaşık 3 ya da 4 Eyfel Kulesi büyüklüğünde devasa bir cismin olduğu, orada binlerce yıldır yattığı söyleniyor. Şimdi oradan elde edilen görüntülere de baktığımız zaman bana göre söylüyorum, aynı forma sahipler. Devasa bir gemi orada da söz konusu. Dış kabuğu yine aynı şekilde kayalardan oluşuyor fakat içinde bir laboratuvar ortamı görüntüleniyor daha sonra NASA astronotları tarafından. Ve bu geminin içine giriş yapılıyor. Ben şöyle küçük bir örnek de yaptım hatta görseller gelmezse diye. Bakın ay yüzeyinde 1976 yılında şu şekilde duruyor. Yere saplanmış vaziyette. 3 tane dediğim gibi Eyfel Kulesi büyüklüğünde bir cisimden bahsediyoruz. Şu an görmüş olduğunuz cisim. Şöyle göstereyim. Hatta yakına getireyim. Dış kaplaması yine aynı bizim bildiğimiz kaya formunda. Fakat yapı olarak da gördüğünüz gibi bir uçan dar, yani bir uzay aracı. Ve daha sonra bunun laboratuvar uzay gemisi olduğu ortaya çıkıyor. Yani NASA'nın astronotları bu aracın içine girip incelemeler yapıyorlar, numuneler topluyorlar. Oradan bir takım varlıkları da buraya getirirler daha sonrasına gelirken. Ve geminin içerisinde değişik fanuslar içerisinde çok değişik varlıkların saklandığını gördüler, buldular. Ve bir laboratuvar gemisiydi o. Bence bu Oumuamua ve Atlas, 3I Atlas dediğimiz bu cisim bir tür gözlem gemisi ya da laboratuvar gemisi olması bana göre muhtemel. Evet, rejimiz şu anda soruyor da rejimiz bizi dinliyorsa Kuzey Hocam bir mail attı. Mailde 2 tane resim görüntüleri var. Bende de vardı da tabii rejimizde var. Bana bir tane resim iletilmedi. Geldi, mail geldi. Bir söyleyebilir misiniz hocam? Siz attınız değil mi? Tabii WhatsApp'tan da gönderdim kendilerine. Ömer Bey'le görüştük. Hatta Can Bey'in şeyini attım ben. WhatsApp'ından attım görselleri. Resim iletmediniz diyor da resim değil bu. Zaten mail olarak geldi de eğer ki varsa buradan bana WhatsApp'tan yazarsanız sevinirim. Evet hocam, evet dediğiniz gibi Oumuamua ve 21 Borisov daha önce demiştiniz karşılaştırıldığı zaman Kuzey Hocam Atlas'ın en ilginç farkı söylediniz ama
en ilginç farkı nedir şu anda? Şu an en büyük özelliği, yani göze çarpan en büyük özelliği diğerlerinden kat kat ve kat kat misli hızlı ve büyük olması. Evet, çok fazla büyük olması ve bir de arkasından giderken dediğiniz gibi Herhangi bir iz ve toz bulutu bırakmıyor. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Oumuamua 100 metrelik bir cisimdi. Yani 100 metre veya daha üstü olabilir. Evet hocam. Borisov da yaklaşık 1 kilometreye yakın bir cisimdi. Fakat onun daha sonra asteroid olduğu ortaya çıktı. Ama 3I Atlas'ın boyutuna baktığınız zaman dediğim gibi 15 kilometre çapında yaklaşık olduğu söyleniyor. Evet. 240 bin kilometre hıza sahip. Kuzeyciğim bir saniye. Rejimize özellikle Kuzey hocam bana dün mail yoluyla, direkt bana posta yoluyla 2 tane görsel attı. Bu da işte Atlas 31 Muamua'nın. Ve aynı şekilde ben de dedim ki rejimize iletin. Rejimiz de program esnasında görüntü anlamında ekrana getirsin. Ömer Bey'e de iletti. Cem Bey'e de iletti. Biz bu görüntüyü istiyoruz ama resim değil bu. Yani direkt 2 tane mail atıldı. Geldi şimdi. Görsellerimiz geldi. Tamam. Evet, göründüğü gibi şu an görüntü üzerinden konuşalım o zaman, çok vakit kaybetmeden. Asteroid dediğimiz kısımda, özellikle güneşin yörüngesinde dönen donmuş baz, kaya veya tozdan oluşan kozmik kar toplarıdır. Ve donduklarında da küçük bir kasaba büyüklüğündedirler. Bir kuyruklu yıldız güneşe yaklaştırıldığında ısınır, toz ve gazlar, partiküllerle saçmaya başlar etrafına. Arkasından kuyruk ya da saç benzeri uzantılar bırakırlar. Evet, buradaki yazıyı özellikle okudum ben. Buyurun hocam. Dediğiniz gibi yani özellikler, bu 3I Atlas'ın özellikleri bu tanımlanan standart gök cisimlerine hiçbir şekilde uymuyor. Ne bir arkasına toz bulutu var, ne bir partikül bırakıyor, ne başka bir şey, ne hız olarak onlara uyuyor, ne boyut olarak uyuyor. Çok değişik bir cisim ve tekrar en ilginç tarafı da manevra yapabilme özelliğine sahip. Yani şu an neredeyse Güneş sisteminden çıkacak derken tekrar dünyamıza doğru hareket etti. Evet hocam. Diğer ve Kasım ayında da evet. Kasım ayında da kısmet olursa gezegenimizin neredeyse karşı karşıya gelecek. Öyle mi? Tabii. Peki böyle bir durum söz konusu olursa dünyayı etkiler mi? Yani farklı durumlar söz konusu olur mu? Şimdi bahsettiğimiz cisim atmosferimiz içine, yani görmüş olduğunuz gibi Atlas bir uzay gemisi mi? Evet, ekranda. Evet. Şöyle söyleyeyim, bu cisimler normalde zaten ana gemi dediğimiz gemiler çok fazla atmosferimiz içerisine girmiyorlar. Daha çok atmosferimiz dışarısına konuşlanıp içindeki küçük diskleri dünya atmosferine salıyorlar. Yani bizim bugün bildiğimiz, misal vereyim, örnek vereyim, uçak gemisi gibi düşünün. Evet. Uçakları nasıl havalandırıyorlar, kendileri sabitse ya da belli bir irtifada, belli bir noktada duruyorlarsa aynı o şekilde hareket ediyorlar. Bu bir artık amiral gemisi midir, bir savaş gemisi midir, yoksa bir gözlem gemisi midir, bir laboratuvar gemisi midir, bunu bilmiyoruz. Çok enteresan ama değil mi görüntüsü de? Gerçekten enteresan bir cisim. Çünkü dediğim gibi hani boyut olarak böyle asteroid gibi mi? Enteresan bir görüntü var yani. Zaten aslında en güzel tarafı da şu. Yani bu bir kamuflaj için yapılmış çok güzel bir örnek. Yani dediğim gibi ay yüzeyindeki cisimde de aynı şeyi rastlıyoruz. O Apollo 20 misyonunda görülen cisimde de aynı şeyi rastlıyoruz. Dış yüzeyinin kaplaması tam bir kaya. Bu dışarıdan gelecek saldırı ya da kendilerine çarpacak meteorlar için de bir koruma olabilir. Ya da dediğim gibi bir gök cismine benzetilip de hani radara yakalanmamak ya da gözlemlenmemek adına kendince bir kamuflaj sistemi olabileceğini düşünüyorum ben. Anladım hocam, evet. Çünkü uzay gemilerinin bir özelliği daha var. Bunu daha önceki yayınlarda anlatmıştık. Sabit bir formları yok. Yani bazıları disk şeklindeyken kimisi üçgen, kimisi prizma, kimisi vortex, kimisi de bu şekilde olabiliyor. Ya da kimisi su buharı gibi ya da gökyüzüne gördüğümüz bulut formlarına da girebiliyorlar. Bu da büyük ihtimal kendini gizlemek amacıyla, benim görüşüm ki Harvard'lı profesör zaten Avi Loeb de aynı görüşte. Bu cismin dünya dışı bir uzay aracı olabileceğini söylüyorlar zaten. Hatta Kaliforniya'daki NASA'nın Jet Propulsion laboratuvarı direktörü de Paul Kodes de aynı fikirde. Çünkü dediğim gibi bu cisimler standart bilinen cisimlerin yapmış olduğu manevralarla, işte göstermiş oldukları özelliklerle hiçbir şekilde örtüşmüyor. Evet hocam. Peki hocam, özellikle şunu soracağım size. Yıldızlar arası cisimlerin incelenmesi gerçekten gelecekte uzay araştırmacılarının
araştırmalarında hangi kapıları aralayabilirler? Yani bu aslında çok yönlü bir şey. Bunu iyi kullanabilirsek çok güzel şeylere sebep olabilirler. Ama eğer kötü güçlerin eline geçtiyse, ki geçti, bunu zaten biliyoruz. Şu an 51. bölge olsun, Dulce üssü olsun, diğer yerlerde yapılan çalışmaları biliyoruz. Tersine mühendislikle düşen uçağın dair enkazlarının incelenip ona göre özel bir takım araçlar yaptıkları ve bunların daha sonra silahlandırılıp kendi dünyamız, kendi insanımız için kullanacağını biliyoruz. Hı hı. O yüzden bu dediğim gibi nereden baktığımıza bağlı, ne şekilde gördüğümüze bağlı olayı. Evet hocam, işte diyorsunuz ya Ekim ve Kasım arası gibi yani yaklaşabilir. Gerçekten böyle sizce bu Atlas 31 Atlas'ın yani gibi yıldızlar arası cisimler dünyaya gerçekten yaklaşsaydı diğer daha önceki olan cisimler neler yaşanırdı hocam? Yani gerçekten bu yıl zaten çok zor bir yıl oldu. Bu iklim değişiklikleri, bu afetler, ondan sonra yangınlar, depremler. Yani Eylül ayı daha da zor. Bizler şimdi astrolog olarak da sürekli yani böyle işte retrolar, tutulmalar zaten şimdi bir Başak Dolunay'ı yaşayacağız bu ay 0 derecede. Onun arkası işte 7 Eylül'de Satürn balığa geçiyor retro. Bir güneş tutulması yaşayacağız yine aynı şekilde Eylül ayında. Yani dünyasal anlamda gerçekten böyle zor ve çok kaotik süreçlerden geçiyoruz. Tabii ki bunların da etkileri var hocam. Yani sizce gerçekten neler olacak, neler yaşayacağız ve daha önce dediğimiz gibi bu gök cisimleri dünyaya yaklaşsaydı neler olurdu? Öncelikle şunu söyleyeyim, bu ana gemi dediğimiz işte dünyaya o küçük gündüz disklerini salan gemiler zaten atmosferimiz içine çok fazla girmiyorlar. Daha çok güneşte gökyüzünde atmosferimiz dışında konuşlanıyorlar. Çünkü bu gemiler devasa boyutlarda oldukları için bunların yaymış olduğu auraları, enerjileri, radyasyonları zaten bizim ozon tabakasında ya da güneşte tabakamızda, gezegenimizin koruyucu tabakasında bir takım yırtılmalar, çatlaklara neden olabilirler. Onlar da bunun farkında olduğu için atmosferimize çok nadir, daha küçük boyutlardaki gemiler ancak giriş yapabiliyor. Ama böyle 3 kilometrelik, 10 kilometrelik işte saldırım cisimlerin girmesi zaten mümkün değil şu an için. Anladım. Bir saldırı söz konusu değil. Bunun da altını çizeyim özellikle. Ben bu kanaatte değilim en azından. Evet, özellikle insanların içini rahatlatalım. Çünkü gerçekten çok böyle zor süreçlerden geçiyoruz Kuzeyciğim. O yüzden de yani insanlar böyle hep böyle tedirgin ve güvensizler, mutsuzlar. Yani zor süreçler biliyorsunuz. Böyle bir olay da insanı tabii doğal olarak tedirgin ediyor. Şimdi ben buradan kendisi kulakları için saygılarımı, sevgilerimi ediyorum. Şey gibi hissettim kendime. Şener Üşümezsoy gibi. Hani birileri hep sürekli bir deprem, bir şey olacak, bir felaket tellalı peşinde. Ben diyorum ki bakın bugüne kadar söylediklerimizin hepsi oldu. Yani Rusya Savaşı'na gelecekler, müdahale edecekler dedik, oldu. Fukushima depreminde işte nükleer reaktörler etrafında gözlemlenecekler dedik, gözlemlendiler. Yani bu varlıklarla ilgili anlatılan birçok şey var. Komplo teorileri var. İşte şunlar olacak, bunlar. Evet, bir takım felaketler olacak. İki ayaklı iblisler, bakın uzaydan gelenler demiyorum. İçimizdeki iki ayaklı iblisler zaten bu ortamı hazırlamak için elinden geleni yapıyorlar. Evet. Zaten bu biliyorsunuz CERN deneyi olsun, işte Vatikan'da yapılan kapı açma çalışmaları olsun, bir takım çalışmalar var. Bir yerlerden bir takım varlıkları buraya çekme peşinde zaten bu kişiler. Yani kötü bir şey olmasa bile gidişatta bunlar kötü olsun diye özellikle zorluyorlar. Ama ben yakın zamanda dünya dışı varlıkların gezegenimize saldıracağına dair bir işaret görmüyorum. Anladım. Yani zaten bu varlıklar, şöyle lafınızı böldüm, kusura bakmayın. Bu varlıklar zaten saldırmak isteseydi diyorum ya, mağara döneminden beri ya da ilk insanın en ilkel çağlarından beri zaten gelip gidiyorlar. Hep buradalar. Videomuzun başında dediğimiz gibi geldiler, gelecekler, geliyorlar. Evet. Bu adamlar zaten burada. Doğru. Doğru, gerçekten öyle. Peki Kuzeyciğim, böyle cisimlerin içinde organik moleküller veya yaşam izleri olma ihtimali nedir? Tabii ki. Şu an zaten NASA dahil olmak üzere bütün gözlem evleri ve araştırma merkezleri, belki de SpaceX de bunun içine dahil, bilmiyorum. Şu an Hubble teleskobunu da bunun içine katıyorlar. Bu cismi takip ediyorlar, inceliyorlar
Ve dediğim gibi bu cismin yapmış olduğu şeye baktığınız zaman James Webb Teleskobu da dahil olmak üzere bu cisim zaten yakın takipte şu an. Büyük ihtimal içerisinde yapay bir zeka var. Çünkü dediğim gibi güneşin önünden gelirken o manyetik alana kapılmamak adına işte bir manevra yeteneği var. Bir takım hızlanmalar, ivmeler gösteriyor. Bir ateşleme sistemi varmış gibi hareket ediyor. Yani düşünün, bir anda belli bir çekimde hızla ilerleyen bir cisim bir anda beklenmedik bir süratle gezegenin önünden kaçabiliyor çok rahatlıkla. İşte o yüzden dediğim gibi büyük ihtimal bu geminin içerisinde devasa bir gemi var. Dış kaplaması, bize göre dış kaplaması uzaydan gelebilecek tehlikeler veya saldırılara göre, hani bu dünya şu anlamda söylemiyorum. Asteroidler, meteor veya benzeri gök cismine çarpmasına karşılık böyle bir kaplama da yapılmış olabilir. Koruyucu bir alan olarak. Ya da dediğim gibi kamuflaj amaçlı gezegenimizin, güneş sistemimizin içerisine girip bu şekilde rahatlıkla seyahat edebilmek adına yapılmış bir şey olabilir. Kamuflaj olabilir bence. Peki Kuzeyciğim, eğer 31 Atlas gerçekten yapay bir cisim olsaydı bu insanlık için ne anlama gelirdi sence? Bu varlıkların dediğim gibi yapısına bağlı. Yani biz hep söylüyoruz, literatürde 22 çeşit bizim bildiğimiz varlık tipi var. Her bir varlığın da tabii kendine göre bir takım konjeksiyonları, kafasında planları, yapmak istedikleri eylemler söz konusu. Bu altında çizerek söyleyeyim. Bazıları diyor ki bu bir Andromeda uzay gemisidir diyenler var. Yani bunun Andromeda uzay gemisi olduğunu ispatlayacak herhangi bir belge, bilgi, herhangi bir görüntü yok şu an elimizde. Böyle bir şey yok. Evet. İçindeki varlıkların artık griler mi, sallıyorum Pleiades sisteminden gelen mi, Alpha Centauri'den mi geliyor ya da hiç bilmediğimiz farklı bir yaratık veya bir varlık grubu var, bunu henüz bilmiyoruz. Tek bildiğimiz dış uzaydan gelip güneş sistemimiz içerisinden gelip geçiyorlar. Ve büyük ihtimalle dediğim gibi dünya, sizin de söylediğiniz gibi dünya konjonktürü zaten değişiyor sürekli. Manyetik alanlarımız değişiyor. İnsanların kimyası, fizik, düşünce yapıları değişiyor. Birçok şey değişime dönüşüme başladı. Aynen, sana katılıyorum. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu benim kendi görüşüm. Herkes aynı şeyi düşünmeyebilir belki, bilmiyorum ama ben bu gemilerin bir nevi Nuh'un gemisi gibi. Zaten şu an 5. yok oluş evresindeyiz. Doğru. 5. boyuta geçtik. Yani hocam şunu söyleyeceğim. Özellikle bizler enerji ve spiritalist olarak 3. boyut, 5. boyut var. Şu anda gerçekten uyanmış ve aydınlanmış olan insanlar 5. boyut aşamasındayız. Ama tabii uyanmamış olan insanlar 3. boyutta şu anda. Evet. Senin dediğin gibi gerçekten de öyle 5. boyut aşamasındayız şu anda zaten. Aynen. Şu an iyi ve kötünün savaşı zaten başlamıştı. Şu an aşikar bir şekilde devam ediyor. Artık bakacağız, zaman içerisinde gösterecek. Bu varlıklar iyi varlıklar mıdır? Bize destek için mi buradalar? Bunu zaman içine göreceğiz. Yoksa CERN deneyi gibi ya da Vatikan'da yapılan kapı açma çalışmalarındaki gibi bir takım negatif varlıklar mı buralara davet edildi? Bunları yaşayıp hep beraber göreceğiz. Ama ben yine söylüyorum, lafınızı bölüyorum. Ben bunlardan, yani bu varlıklardan ya da bu araçtan bir saldırı falan tehdidi görmüyorum şu an. Büyük ihtimal atmosferimiz dışında konuşlanacak. Gezegenimizin gidişatını gözlemleyecekler bana göre. Belki dediğim gibi çok uzun zaman belki orada kalacak. Belki de kısa sürede yanımızdan teğet geçecekler. Ama ben bir saldırı görmüyorum şu an için. Peki hocam, Kuzeyciğim, Oumuam'ın yani 31 Atlas'ın görmüş olduğu gibi ekranda da gözüküyor. Şekil ve boyut farkı bu cisimlerin kökeni aslında kökeni hakkında ne anlatıyor bize? Zaten biz şunu söylüyoruz. Bu mesela ayın yüzeyindeki bahsettiğim o devasa cisimlere baktığımız zaman nereden bakarsanız dünyamız 4,5 milyar yaşındaysa bu araçların çok daha eskilere uzandığı söyleniyor. Belki 15-20 belki 30 milyar yıl hani geriye gidebileceğini de söyleniyor. Bu bilim adamları tartıştığı bir konu. Tam net olarak bir şey söylemiyoruz çünkü cismi henüz yakından tespit edebilmiş değiliz. Hani elimizde koyup da inceleme şansımız olmadı bir laboratuvarda ama bu cisimler bizim bildiğimiz dünyamızdan, ayımızdan, belki de güneşimizden bile çok daha yaşlılar yapı olarak. Ve bizden çok çok daha önce tekamül etmiş varlıklardan bahsediyoruz. Hem zeka olarak hem yapı olarak. Evet. Peki NASA'nın bu tür yıldızlar arası özellikle cisimlerle yani yapay olma ihtimali üzerinde de durması sence bilimsel mi yoksa spekülatif mi? Şöyle söyleyeyim, NASA şimdi bir kısım bazı insanlarımız bile hep şunu soruyorlar. Yani NASA yalancı, NASA sahtekar, NASA şöyle, NASA böyle. Tamam. NASA'nın yalanları var ama NASA kendi çıkarları doğrultusunda yalan söylüyor. Bakın. Kendi çıkarları doğrultusunda yapmadığı çalışmalardan bahsetmiyorum. Tabii ki. Şu an mesela evren hakkında birçok şeyi NASA'dan öğreniyoruz. Şu an kabul görmüş olan bütün bilimsel verilerimiz NASA üzerinden. Tabii.
Ama mesela böyle bir cisim çıktığında bu ya yok NASA'nın uydurması, NASA'nın sallaması, NASA'nın şusu busu. Olaya iki perspektiften de bakabilmeliyiz. Yani yalan söyleme olasılıkları da var, doğru söyleme olasılıkları var. Peki neden yalan söylesinler? Buna iki tane ihtimal çıkıyor. Bir toplu dünya insanlığı realitesi yaratmak istiyorlar. Bunun içine bir düşmana ihtiyaç var. İkincisi insanların dikkatini farklı yönlere çekip yapacakları çalışmaları gizli gizli yürütmeye çalışıyorlar. Üçüncüsü de dediğim gibi zaten onlar buraya bir şekilde bu varlıkları kendileri davet ettiler. Belki kontrol ediyorlar, belki edemiyorlar. Hani teknolojik veya bilgi olarak kontrol edemiyorlar bu varlıkları. Evet. Belki dediğim gibi kıyamete zorlamaya çalışıyorlar dünyayı. Bilemiyoruz. Çünkü biliyorsunuz uzaya sürekli radyo dalgaları gönderiyoruz. İşte geçmişte daha öncesine bir disk gönderildi Voyager uzay aracıyla. Hani bir sürü şeyler yaptık. Orada biz buradayız demek adına kendi adımıza. Belki de bu göndermiş olduğumuz sinyallerde bir karşılık olarak da böyle bir işaret gelmiş olabilir. Peki Kuzeyciğim, özellikle yıldızlar arası cisimlerin bize yaklaşması gelecekte yaşam ihtimali tartışmalarını nasıl etkiler? Gerçekten kıyam dönemindeyiz, kıyamet, ahir dönemi yaşıyoruz. Yani çok enteresan, olağanüstü olaylar, durumlarla karşılaşıyoruz. Yani gelecekte özellikle yani uzaylı yaşam ihtimali tartışmaları bizi nasıl etkiler? İnsanlığı, toplumu, dünyayı nasıl etkiler? Şimdi bazılarımız hala şunu soruyorlar. Diyorlar ki dünya dışında yaşam varmış, bize ne? Yani halkımızın anlayacağı dille söyleyeyim. Varmış yokmuş bize ne? Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Hani bazıları öyle derler. Doğru. Ben de şunu demek istiyorum. Yani tabii hak veriyorum, yok değil böyle bir şey ama kimisi polis olur, kimi doktor olur, kimisi bir şey olur, hani mühendis olur falan filan. Herkesin bir görevi var. Biz de bu gerçeği ifşa etmekle görevliyiz. Yani misyonumuz bu şekilde. Benim düşüncem dünya dışı bir yaşamın, zeki yaşamın varlığı kanıtlanırsa ki birçok kanıt var, hala bunlar inkar ediliyor, saklanmaya çalışıyor insanlıktan. Bu köklü bir değişime sebep olur. Baştan aşağı. Bugüne kadar bildiğimiz ne varsa tarihsel, işte fizyolojik, biyolojik, artık astronomik ne varsa bütün akaşik kayıtlar dahil olmak üzere her şey değişecek. Doğru. Yani biz galaktik kökenimizin farkına varacağız. Belki sistemler, yani şu anki dünyadaki yönetim sistemlerimiz değişecek. Kullandığımız para birimleri değişecek. Başka gezegenlere seyahatlerimiz olacak. Algılarımız, bilinçlerimiz açılacak. Bugün çaresiz gözüken birçok hastalıklar belki tedavi edilecek. Farklı galaksilerde mesela dünyamız mesela şu an dediğim gibi 5. yok oluş aşamasında. Belki de dediğim gibi Nuh'un gemisi bizleri buradan alıp işte farklı gezegenlerde tohumlayıp yeni başlayan insanoğlunun devamlılığını sağlayacaklar. Yani ekonomik, siyasi, kültürel nereden bakarsanız bakın toplu bir değişim ve dönüşüm bizim için ifade ediyor dünya dışı varlıklar. Evet. Biz zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Biz zaten UFO'ları araştırırken yani sadece araçların şekli, boyutu, işte hızıyla ilgilenmiyoruz ya da yaydıkları ışıkla değil. Biz onları yöneten zekanın arkasındayız, yani peşindeyiz. Asıl önemli olan onları yöneten zeka. Bizlerden ne istiyorlar? Nasıl bir zeka bu araçları yönlendiriyor? Nereden gelip nereye gidiyorlar? Hayatın varoluş amacı ne? Yani bizler sadece burada üremek, çoğalmak, yemek, içmek, ölmek, işte bir takım şeyler yapıp yok olmak için mi varız? Yoksa bir kozmik kökenin uyanışına mı şahit olacağız? Sebep olacağız. Önemli olan bu. Evet. Evet Kuzey Hocam, bu arada izleyicilerden gelen sorular var. Ben o soruları programımız bitmeden de bir şey yapmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'le ilgili de olan da var. Geçen sefer de biliyorsun ayetleri de Rahman suresi ve İnşirah suresini de dile getirmiştik. Onunla ilgili de bir var. Hocam şunu soruyorlar özellikle. Atlas'ın içinde hali hazırda bir hala mürettebat var mıdır diyorlar bir izleyici, yoksa dünyaya tam yaklaştığında içine mi ışınlanacaklar faaliyete geçmek için? Çünkü gerçekten hani büyük böyle bir şeyin hani dünyaya girmesi hani zor diyorsun. Ne diyorsun bu duruma? Az önce dediğim gibi yani bunlar atmosfer dışına konuşulan devasa gemiler. Bunların içinden dünyamıza gönderecek küçük filolar ya da gemiler ya da öncü birlikler olabilir. Hani bu bilim kurgu filmlerini biraz andırıyor ama zaten her bilim kurgu filminin içinde mutlaka bir gerçeklik payı var. İşte bu Kurtuluş Günü olsun, Independence Day olsun falan hepsinde bunlar zaten anlatılıyor yüzeysel olarak. Büyük ihtimal ben diyorum ki yani böyle bir eğer saldırı veya istila veya benzeri bir yakın temas, toplu iniş söz konusu olacak olursa bu büyük ihtimal ana gemiler tarafından değil onlardan çıkacak olan mürettebatla ya da araçlarla olacak.
ve kitlesel olarak belli bölgelere inerekten o şekilde insanları kontrol edecekler. Yani yapabilecekleri şey bu. Evet. Bu bir ana gemi ise sizce neden onu yarı serbest salınan bir meteor gibi Güneş sistemimizden geçiriyorlar ve dünya devletleri nasıl tepki vereceği prova ediyor olabilirler mi demişler. Zaten biliyorsunuz yakın zamanda uzay kuvvetleri kuruldu Amerika'da. Hı hı. Bu uzay kuvvetlerinin kuruluş amacı birincisi uydular aracılığıyla ya da yapmış oldukları bir takım işte Star Wars diyelim Yıldız Savaşları projesi var. Evet. Bu projelerle mesela düşmanlar üzerine üstünlük sağlama projesi aynı zamanda. Uyduları etkisiz hale getirme, işte uzay cisimlerini kontrol edebilme ya da gökyüzünden işte bir takım yerleri vurabilme özelliğine sahip bir proje. Yani öyle bir ordu kurmaya çalışıyorlar. Hı hı. İşte bunun arkasında da bir proje daha var ki biz bunu daha önce konuşmuştuk. Bu projedeki amaç da gökyüzünden gelebilecek saldırıları bertaraf edebilmek. Evet. Yani NASA'nın bize anlattıklarının dışında çok çok gizli projeleri var. Bunları tek tek anlatmaya kalksam burada saatler alır. Doğru. Ama doğru. çok enteresan projeler var ve gerçekten yukarıda devasa gemiler inşa edilmeye çalışılıyor. Bu da özel bir bilgi olarak altyazı olarak geçeyim. Şu an NASA çok gizli projelerle beraber gerek Rus bilim adamlarıyla, bakın ayrı ayrı demiyorum, Rus bilim adamlarıyla devasa gemiler inşa etmeye çalışıyorlar. Ve bunları dediğim gibi dışarıdan gelebilecek tehlikeler için ya da kendi çıkarları, menfaatleri için, ki mesela benim edindiğim yeni bilgilere göre mesela şu an Amerikan yönetimi aydan maden çıkartmak için Caterpillar inşaat firması ya da üretici firmasıyla diyelim daha doğrusu anlaşma yaptı. Anlaşma yaptı. Şu an özel araçlar imal ediliyor ve bu araçlarda ayda maden çıkartılacak. Bunların buraya getirilmesi, nakliyesi, işte toplanması, orada karşılaşabilecek güçlükler, orada kullanılacak koloniler ya da üsler için şu an Amerika'nın çok gizli bütçesi var bununla ilgili. İnanılmaz gerçekten. Evet hocam, kozmosta dünyamızla ilgili savaşların devam ettiği söylenilirken başka bir soru bu arada. 31 Atlas çok ileri bir negatif uygarlık tarafından bize gönderilmiş bir yem olabilir mi diye sormuşlar. Her şey olabilir. Yani dediğim gibi şu an aracın içinde kimler var, nasıl mürettebat var, uzaktan mı kontrol ediyor yoksa bizim bildiğimiz gibi içinde bir takım işte devasa bir filo mu var? Bu bir amiral gemisi midir? Bunu bilmiyoruz. Çünkü dediğim gibi elle tutulup laboratuvar tanımında içelenmiş bir gemi değil. Ama gerek James Webb teleskobu olsun işte gerekse diğer bütün gözlemleri şu an tamamen bu cisme odaklanmış vaziyette. Hı hı. Bekleyip göreceğiz zaman içerisinde. Yani bir mürettebat var mı yok mu bilmiyoruz ama yaptığı manevralara baktığımızda bunun doğal bir cismin, gök cisminin savrulmasından çok çok öte akıllı bir zeka tarafından yapıldığını düşünüyoruz. Anladım. Peki şunu da sormuşlar. Bir temasçı, hassas dostumuz dışarıdan 31 Atlas'ın bir Andromeda gemisi olduğunu belirtmiş ve kendisi de sık alıkonulan, hatta ana gemilerde eğitim gören bir Türk temasçı. Yani bunu özellikle bu şekilde yansıtmışlar. Sadece böyle. Yani bir şey diyemiyorum. Bunları kitap haline getirip bir yayın evine versinler. Bestseller olur yani. Şimdi bu bilginin kaynağı önemli. Şimdi bu dediğim gibi bir temasçıysa bunu astral yolla veya işte trans yoluyla mı alıyor bu bilgileri, bunu bilmiyorum. Bunu veren varlıkların menşeini de bilmiyoruz. Hani gerçekten bir dünya dışı kaynaklı varlıklardan mı alıyor yoksa metafizik varlıklar akıllarıyla oynayıp da işte biz uzaylıyız diye kendini tanıtıyor da olabilirler. Ya da hani misal veriyorum, bu arkadaşımız için geçerli değil. Ben genel olarak söylüyorum. Hani kimse üstüne alınmasın. Aileden gelen kalıtsal bir rahatsızlık da olabilir. Şizofrenik bir vaka da olabilir. Ya da bizlere bu şekilde bir şeyleri yansıtmaya çalışan bir takım projeler de var. Algılarımızla, frekanslarımızla oynayıp da bize bunları bir şekilde beynimize kanalize edip o şekilde uyuşturmaya çalışıp yönlendirmeye çalışanlar da olabilir. Şimdi ama biz bu geminin Andromeda gemisi olduğuna dair bir kanıtımız yok. Bu NASA'nın elinde de yok. Evet. İşte Hawaii'deki, Afrika'daki, Şili'deki ya da artık hangi isterseniz deyin. Hiçbirinin de böyle net bir bilgi yok şu an için bildiğimiz kadarıyla. Evet. Peki bir soru daha var. Zamanımız az çünkü Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden de bahsedeceğiz. Evet. Kanallık yeteneği olan birçok soru var hocam ama zamanımız kısıtlı. Çok soru geliyor. Kanallık yeteneği olan yerli yabancı insanlardan sosyal medyada hiç 31 Atlas'la ilgili
bir beyan gördünüz mü demiş. Bunu da yine bir izleyici. Yani şöyle söyleyeyim, Baba Vanga'dan tutun da birçok hani böyle kahinler diyelim. Onların eski anlatımlarında böyle devasa cisimlerin geleceği, işte gökyüzü mavi yıldız falan olarak anlatımlar da var. Bir takım işte gemilerin geleceği, göksel ziyaretçilerin olacağı anlatılmış. Ama işte Oumuamua veya işte sallıyorum 3I Atlas ya da Borisov gibi, misal Borisov'u hani eliyoruz ama hani böyle dışarıdan, dış uzaydan gelip de işte devasa bir meteor şeklinde, asteroid şeklinde gelecek diye bir tanımlama yok. Evet hocam. Bu arada da hocam geçen sefer hatırlıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'le ilgili şeylerden bahsetmiştik. Ayetlerden bahsetmiştik. Rahman suresi ve İnşirah suresi ile ilgili izleyicilerden gelen sorularda da tekrar diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de Kuzey hocam uzaya çıkmak mümkün mü? Bununla ilgili özellikle eğer ki bunu da ilettiyseniz Rahman ve İnşirah suresi, onları da bir rejimizden rica edelim. Eğer ki ellerinde varsa onları da yine bir Rahman suresi ve İnşirah suresinin hem ayetlerin anlamlarıyla birlikte. Evet Kuzey hocam, buyurun, sizi dinliyorum. Şimdi dediğim gibi yani bu uzaylılar varmış yokmuş aslında paradoksu diyeyim daha doğrusu. Var mıdır yok mudur paradoksu. Bizi aslında birçok kapıyı aralıyor. Yani bakmasını bilen, o kapıyı aralayıp da içeriği görebilen insanlar için çok güzel örnekler var. Şimdi ben de bir Müslümanım elhamdülillah. Ama bu anlatılar ve son edinen bilimsel gelişmeler ışığında bakıyorum ki bize anlatılan, bakın Kur'an-ı Kerim'den bahsetmiyorum ama birilerinin anlatmış olduğu dinle hiçbir alakası olmadığını görüyorum. Yani birileri hep bize böyle bir masal anlattı, bir şeylerle engellemeye çalıştı, düşünmemizi engellediler. Mesela bugün işte insanlarımız daha düne kadar, ya bakın yani şurada birkaç ay öncesine kadar bile insanlar işte Rahman suresinde göğe çıkılamaz yazıyor diyordu. Evet. Biz şimdi bu tabuları yıkıyoruz. Düşündükçe, taşındıkça, araştırdıkça yeni veriler ışığında ki ben buradan söylemeyeyim, kendileri de açsınlar Rahman suresini 29. ayetten 35'e kadar olan bölümü okusunlar. Tabii ki. Kendileri görecekler zaten. Eğer ekrana da gelebilirse, Can Bey verebilirse Rahman suresini. Ekrana gelebilirse, ekrana gelemezse benim önümde var. Rahman suresini ben hocam isterseniz bir okuyayım. Rahman suresi 29. ayetten 36. ayete kadar göklerde ve yerde bulunanların hepsi geliyor. Göklerde çok ve yerde bulunanların hepsi ondan ister, ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir ve artık Rabbinizin nimetlerinin hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk ve yüklenmiş iki varlık, artık Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları, göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin. Ama etrafımızda tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar edebilirsiniz? Üzerinizde yalın bir ateş alevi ermiş bakır gönderilir ve kurtulmak için birbirinizle yardımlaşmazsanız artık Rabbinizin nimetlerinden nasıl inkar edebilirsiniz? Gerçekten çok güzel bir sure hocam bu. Yani dediğim gibi Kur'an-ı Kerim zaten fazlasıyla açık net olarak söylemiş. Yani bizler tarafından size verilen bir güç, işte bu sultan kelimesi olarak geçiyor Arapçada. Evet. Hani bir araç, bir kudret, bir şey verilmedikten sonra siz geçemezsiniz diyor. Ama buradaki geçemezsiniz kelimesi 29'dan 35'e kadar olan kısmı okuduğunuzda şunu anlıyoruz. Rabbin ya da Allah'ın ya da kimisi Tanrı der, kimisi başka bir şey der. Evet. Kur'an-ı Kerim'e göre Allah şunu diyor, yani orada anlatılan. Siz Allah'ın gazabından kaçamazsınız. Tabii. Yani göğe de çıksanız, yerin altına da inseniz Allah'ın gazabından kaçacak yer yoktur. Evet hocam. Şunu soracağım, özellikle Rahman ve İnşirah dilindeki genişleme ve yükseliş temaları yıldızlar arası temas fikriyle gerçekten nasıl buluşuyor? Yani bu kavramları uzaya açılma çağımızı bizim şu anda destekliyor mu? Zaten şöyle söyleyeyim, yani Yunus suresine baktığınız zaman Yunus diyor ki açıkça surede hani Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde ne yaratılmışlar vardır, araştırın ibret alın der. Bakın göklerde ve yerde ne yaratılmışlar vardır. Yaratılmışlar için sadece biyolojik canlıları koymamıza gerek yok. Orada gezegenler de yaratılıyor, farklı bizim daha aklımız alamayacağı belki biyolojik veya görmediğimiz partikül şeklinde varlıklar da var, canlılar da var. Biz bunu yıllar öncesine söyledik. Hatta Beyaz TV'de katıldığım bir programda söyledim Türkiye'de ilk defa.
gökyüzüne bizlerin tanımlayamadığı işte fantom, hayalet ya da işte görünmez bir takım varlıklar olduğu ki daha sonra o tespit edildi. Bir takım varlıklar olduğunu da görüyoruz. İşte maddesel formu olmayan ama enerji partikülü gibi gözüken hayaletimsi bir takım uçan, dolaşan devasa varlıklar tespit edildi. Yani formunu bilmiyoruz ve Kur'an-ı Kerim şunu söylüyor. Biz evreni sürekli genişletiyoruz. Yani sizin dünyanız da sınırlı değil. Şimdi mantıken şunu düşünelim. Yani bir gezegen var ve biz bunun içine hapsolmuş vaziyetteyiz. Hani bazılarına göre diyorlar ya düz dünya, kubbe, işte üstümüzde kapak var falan filan. Eğer biz bu kapağı aşamayacaksak ya da biz buralarda yaratılanları inceleyemeyeceksek, göremeyeceksek evren kimin için ve ne için yaratıldı? Kur'an-ı Kerim açıkça diyor ki biz size vaat edilmiş bir şeyler yaratıyoruz. Gidin oraları araştırın. Biraz düşünün, sorgulayın. Bugün gidemezseniz yarın biz size bu kudreti ya da işte Sultan kelimesine kasıtlı olan araç ya da artık neyse imkanla bir şekilde buralara gittiğiniz zaman diyor ki yani benim yaratmış olduğum kudreti, sınırsız zekayı zaten göreceksiniz ve burada size ibretler var. Kesinlikle. O yüzden Kur'an-ı Kerim hiçbir yerinde yani dünya dışı yaşamı zaten reddetmediği gibi yüzlerce göksel ayeti de var bununla ilgili. Hocam klasik tefsirlerde zaten bu ayetler daha çok manevi yükseliş olarak da açıklanıyor. Yani dediğiniz gibi modern okumalarda işte hani uzaya çıkış yorumu diyorsunuz ya dediğiniz gibi evet. Bunları da yani bunlar zaten Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde net bir şekilde de gösteriliyor. Biz nerede sınır koymalıyız hocam? Yani bunun bir sınırı yok. Şöyle, biz yaratıcımızı bildiğimiz sürece ki bazılarımız mesela, şimdi ben onlara uymuyorum zaten biraz o konuda radikalim. Bizi uzaylılar yarattı terimini ben kabul etmiyorum öncelikle. Bizleri Allah yarattı. O dünya dışı varlıkları da yaratan o. Ama onları bir şeylere vesile kılmıştır. Onları da bir aracı yapmıştır. O ayrı bir şey. Çünkü hiçbir şey yani kainattaki hiçbir şey sebepsiz değil. Bir böcek, bir sinek, bir bakteri bile bir şeylere vesile oluyor ki dünya dışı varlıklarda Rabbin ordularından, belki de meleklerinden ya da farklı varlık yaratılmış gruplarından bir tanesi olabilir. O yüzden ben dedim yani hiçbir şekilde Allah'ın yaratma sıfatını sınırlandırmadığım gibi bize de vaat edilmiş çok fazla şeyler olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela İnşirak suresine geldiğimizde oraya da gelebilirse tekrar İnşirak suresi. Evet, İnşirak suresini son bir yine alalım rejimizden. Bir rica edelim. Son olarak. Evet, şu an Rahman suresi var. Evet, İnşirak suresi. Siz gene okuyun isterseniz. Tamam. İnşirak suresi 16. ayet. Yemin ederim akşamın alacakaranlığına, geceye ve bağrında topladığı şeylere, dolunayın halını aldığı zaman aya ki ey insanlar siz tabakadan tabakaya binecek, biri diğeriyle bağlantılı halden hale geçeceksiniz. İsmail Hakkı Bürsevi, Abdülkadir Caylani, Muhittin İbnül Arabi, Abdullah Ahmet Akgül tefsirlerinde de bu tabakaların uzayın ya da atmosferin katmanları olduklarında dikkat çekmişlerdir. Ünlü filozoflar. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Kimi İslam alimi bu katmanları yani orada mesela diyor ki ey insanlar siz tabakadan tabakaya binecek. Bakın tabakadan tabakaya binecek. Evet. Biri diğerine bağlantılı halden hale geçeceksiniz. Kimisi bunu yaşam ve ölüm döngüsüne bağlamış. Siz ölüydünüz, tekrar dirildiniz, tekrar ölecek, tekrar halden hale geçeceksiniz gibi sanki yorumlamış. Ama burada baktığınız zaman yani İsmail Hakkı Bursevi'den tutun Abdülkadir Geylani Hazretleri, Muhittin Arabi'ye kadar ki bunlar çok büyük İslam alimleridir şu an üzerine konuştuğumuz. Hani kehanetleri olan ve gerçekten hani gerçeği görmüş insanlar, uyanmış insanlar. Bunların dünya dışı yani şöyle söyleyeyim gezegen dışı katmanlar olabileceği 7 gök, 7 sema ya da farklı farklı arşlara işaret ettiğini söylemişler. Yani siz bunları bir şekilde aşacaksınız ve halden hale geçeceksiniz. Hani olmayacağına dair, uzaya çıkamayacağınıza dair bir ayet kesinlikle görünmüyor. Yani böyle bir kısıtlama söz konusu değil ve bugüne kadar bizi uyuttular. Son bir tane daha var sanırım. Onu da açabilirsek. Evet, onu da açalım son olarak. Rejimizden rica edelim. Evet.
Yine siz okuyun isterseniz. Ben de buradan sizi destekleyeyim son kez. Tabii ki anladık ki yeryüzünde bulunsak da yukarılara kaçsak da Allah'ı asla aciz kılamayacağız. Cin suresi 12. ayet. Sizler yeryüzünde saklansanız da veya gökte olsanız da Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Ankebut suresi 22. ayet. Yani Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah diyor ki ben size apaçık bir kitap indirdim. İşte anlamasını bilene, okumasını bilene çok net cevaplar var zaten. Sormamıza bile gerek yok. Yani bir NASA'ya danışmamıza gerek yok. Kur'an-ı Kerim açık açık diyor ki gökte size vaat edilmiş şeyler var. Ve siz buralara zamanı geldiğinde, günü geldiğinde bir takım imkanlar verildiğinde çıkacaksınız, göreceksiniz. Kesinlikle. Yani diyor ki mesela cinler işte orada yukarı çıkabilir, insanlar çıkabilir, gökyüzüne çıkabilirsiniz. Hani çıkamazsınız diye bir ayet yok. Sadece Allah'ın gazabından kaçacak yeriniz yok diyor. Tabii ki. Bunu çok iyi anlamak lazım yani. Evet hocam 50 dakika oldu. Tam da sorularımız oldu ama çok gerçekten izleyiciden gelen çok sorular var. Yani bunu normal bir canlı yayın yaparak hocam gerçekten 1,5-2 saat o kadar çok sorular yığıldı ki ama şu anda zamanımız kısıtlı ve 8'de 20.00'da yine bir yeni canlı yayın programı var. Evet Kuzeyciğim bir yandan modern uzay programları, diğer yandan kadim metinlerin yükselişi, yani dediğimiz gibi Rahman suresi, İnşirah suresi, Cin suresi, Ankebut suresiyle gerçekten bu sorunlara, meseleye açıklık böyle getirmeye çalıştık. Son olarak bir toparlayalım. Senin yine bir UFO Araştırma Merkezi Başkanı olarak son olarak böyle söylemek istediklerini programımızı kapatalım. Şöyle söyleyeyim, biz hep ben de olsun, ortağım Can Çorapçı olsun şunu söylüyoruz. Hiçbir şey göründüğü gibi değil ama her şey anlattığımız gibi. O yüzden bize kulak versinler, dinlesinler. Bizim bir beklentimiz, herhangi bir çıkarımız yok bunlarla ilgili, menfaatimiz yok. O yüzden kendilerinden çıkar, menfaat beklemeyenler sadece kulak versinler, dinlesinler. Doğru ya da yanlış. Biz anlatırız, insanlar almak istediğini alır. Gün gelir yanılırız, insanız sonuçta, her şey değişebilir. Ama Rabbim utandırmasın, şu ana kadar yanılmadık. Ne diyeyim, bizi takipte kalsınlar. Kesinlikle. Zaten böyle gündem konuları oldu ve hemen programımıza davet ediyoruz. Ama seninle güzel bir Instagram'da güzel bir canlı yayın programı yapalım. Bir akşam böyle Kesinlikle. dolu böyle 1,5-2 saat. Olur mu? Ben şimdi bugün burada girmek istedim. Çok fazla konuya giremiyorum. Sonraki programa olmasın da yine Murat Zurnacı'nın bu hangi kanaldı? Sebep sonuç masası. Sebep sonuç masasında da herhalde yine davetlisin. Evet, geçenlerde de davet edildin değil mi? Onunla ilgili de buradan bir şey yapalım. İzleyiciler özellikle izlesinler. Yani salı akşamı saat 10'da olacak kısmetse. Ben zaten duyuruları... Lider TV miydi? Efendim? Lider Haber'de olacak. Lider Haber. Evet, Lider Haber kanalında Murat Zurnacı ile beraber olacağız ve orada çok değerli konuklar olacak bizim dışımızda. Hocam, sanat dünyasından, psikolojiden yani bayağı kalabalık, geniş bir çevre olacak. Çok güzel. İzlesinler, güzel konuları değineceğiz. Program kaçmaz. Zaten programları izliyoruz orada. Çok güzel konulara da değiniyorlar. Tamam. Sağ olsun, saat 10'da mı? 22.00. Evet, saat 10'da başlayacak kısmetse salı günü. 12'ye kadar devam edecek. Tamamdır. Tamam. Teşekkür ederim. Evet, son küçük bir şey daha ekleyeyim. YouTube kanalımıza da abone olurlarsa UFO Gerçeği X dosyaları adı altında kanalımız var. Şu an 4000-5000 seviyelerinde yeni olduğumuz için destek olurlarsa inşallah daha güzel projeler bekliyor bizlere. Evet, UFO Gerçeği değil mi? Programı. Evet, UFO Gerçeği X dosyaları YouTube'da. Evet. Kuzey Atacan'ın UFO Gerçeği X dosyaları ile ilgili YouTube'da güzel bir kanalı var. Gerçekten inanılmaz, çok ilginç böyle şeylerle, direkt bilgilerle bizleri aydınlatıyor ve oradaki ayrıca programa katılan bütün görselleri, videoları da koyuyorsun. Kesinlikle herkes takipte olsun, abone olsun, like atsın diyoruz. Evet. Bekliyoruz. Teşekkürler. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Herkese mutlu bir hafta diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar. Sevgiyle kalın.